Bu neymiş ya? Çok eşsiz bir vokal. Lütfen bakın. Kontralto'dan mezzo sopranoya Dead Can Dance solisti Liza Gerard. Kukitella. Kukiletta gönderiyor. Fantastik. Evet bakalım. Güzel, ilginç. Hakikaten ya. 2 haftadır yayınlar çok fena gidiyor çocuklar. Hakikaten fenasınız. Müthiş yayınlar yapıyor ve bittikten sonra böyle diyoruz ki biz kendi aramızda abi ne güzel yayındı bu ya falan diye bitiriyoruz kendi kendimize yani. Gerçekten çok güzel geçiyor. Sayenizde. Çok teşekkür ediyorum size hepinize. Bu arada teşekkürlerimin de karşılığı olur. Lütfen şu an yayını izleyen herkes yayını bir beğenebilir mi? Lütfen. Bir saniyenizi ayırın ve beğenin. Biraz öne çıksın şu yayın hadi. Çünkü YouTube'dan zaten acayip sorunumuz var. Neredeyse kimseye bildirim gitmiyor falan. Böyle geziyoruz. Lisa Gerard, Peter Borg, Sacrifice. Bu ne lan? Açmaya korktum. Ne oldu? Bu neydi? Çok fenaydı ya. Bir daha. Hazır mısınız? Bu sıfır birinci oktav bu. İlk oktav. La bemol. Aman yarabbi. Bu neymiş ya? Muhteşem. Bir de sadece ses değil yani okuma tekniği ve okuma lezzeti, geçirdiği duygu çok acayip. Kanalda bir analiz yaptım ya ben çocuklar Guinness Rekorlar kitabına giren bir kadın vardı. Çok pese iniyordu ama şarkı söylemiyordu. Söylüyor işte. Of. Bu kim çok merak ettim. Liza Gerard hemen Google'layalım. Vay 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 vay. Liza Gerard Avustralyalı şarkıcı, müzisyen, besteci, oyuncu. Dead Can Dance'in üyelerindendir. 12 Nisan 1961 doğumlu, 58 yaşında, Melbourne, Avustralya doğumlu. New Age müzik, ambient müzik en sevdiğim tarz yapıyormuş. Ve bu arada çocuklar Gladiator filmine The Mirror Pool'a ve Gladiator filminde sesi yayınlanmış. Vay be. Yani öyle mikrofonda da aşırı efekt yok ha. Aşırı kendi karakteri sesinin çoğu. Kayıt ne kadar eski. Öf. Yer değiştirdi görüyorsunuz değil mi bakın. Sanki esniyordu. Bakın yeri de nasıl değiştiriyor. Dişler. Tiz bölgelere geçerken dişlerinden yardım alıyor. Diş desteği. Aa!
Bir aşağı bir dişlere. Pesleşecek çünkü. Pozisyon değiştirirken gene buraya döndü. Abi bizde şimdi bir şöyle kıyaslama yapayım mı? Böyle sese sahip olduğunuz zaman böyle müzik yapmıyorsunuz. O nedenle sesinizi gösteremiyorsunuz. Türkiye'de eminim birçok bu ses rengine sahip insan vardır. Yani dünyada tek değil bir kontralto ve mezzo rengine sahip genişliği kullanan insan. Ama ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacağım ben bu sesle diyor. Türk Sanat Müziği Korosu'na gitse onu okutulacak bir parça yok. Yok. 5 ses okusu olmayacak. 6 ses oktav aşağıdan okutacaklar. Ya işte falan sen koroda takıl. Operaya gitmesi lazım. Opera eğitimi alması lazım. Ona da karar vermek. Yani bir operacı mı olacağım falan kafalar. Soru işaretleri. Hiçbir şey olmuyor. Sonuç hiçbir şey olmuyor. Çoğunluk hiçbir şey olmayarak geçiyor. Anca işte arada çıkmıyor değil. Var tabii ki. Türkiye'de alto sesler birçok alto ses var. Ama genelde zor geliyor yani. 1000 tane şeyden. Şimdi burada gördüğünüz gibi ortada bir söz yok. Bir şey yok. Ve ama bir müzik üretilmiş. Ve o üretilmiş şeyin üzerinde şarkıcı kendi ruhunu yansıtıyor sesiyle. Ve ortaya müzik çıkıyor. Biz bunu beceremiyoruz ya. Yani bir şey var ama tamamlayıcı arkadaşı yok. Bizde zaten şu an mesela herkese sorayım. Hepinizin çok iyi müzisyen, gelişmeye çalışan bir yeteneğiniz vardır. Hep bana de ya hocam işte çevremde ne arkadaşım var, ne gitar çalacak var, ne doğru dürüst müzik. Hep problem bu, değil mi? Öyle ortamlara girmek kolay değil gerçekten. O olması lazım aslında çocuklar. Yani bunları paylaşmamız lazım. Ben hep diyorum yani acaba bir formül mü kursak yani Özgün, Gürkan sana da sorayım. Bir şey mi üretsek yani acaba bu sesleri değerlendireceğimiz bir platform mu kursak? Herkes ses kayıtlarıyla orada olsa. Ve hani belki YouTube böyle ama bir playlist bir şey yapsak yani bir şey bulsak sizler de fikir üretin. Ve insanlar birbirine daha kolay ulaşsa. İsteyen şarkıcılar olabilir, isteyen müzisyenler olabilir. Herkes birbirini daha kolay yakalasa. Türkiye'de Yani var böyle bir siteler ama... database oluşturmak. Ya database var tabii. Türkiye'de Garaj.org gibi siteler senelerce bu işleri yaptılar. Ama yani sanki yeterli değil. Yetmiyor yani bu. Peki. Aklımızda olsun. Bunu Size de yayından söyleyeyim. sonra konuşalım hocam. Konuşalım. Kesinlikle. Tabii biz de konuşalım. Ayrıca sadece bizde olacak bir şey değil. Bak 3 kişinin yapacağı iş değil bu. Bunu herkes yaparsa olur. Yani herkesin katılması gereken ve herkesin fikir üretmesi gereken bir şey. Tamam. Ya çok güzel yorum var. Murat Erdan diyor ki hocam vallahi söylemek istiyorum ama gitar kırıldı kaldık ortada. Bitti. Devam ediyorum. Kayıt 8 dakika hepsini dinleme olanağım yok. Hızlı gidiyorum. Benzer karakterler hep kullanmış. Gidelim bakalım nereye. Kafa sesleri ne zaman gidecek onu merak ediyorum. Kafa sesleri burada geldi. Gördüğünüz gibi tamamen alternatif bir şey. Liza Gerard. Ne sesmişsin ya. Ne fena şarkıcıymışsın. Liza Gerard. Redemption 2. Liza Gerard. Mystery of Bulgarian Voices in Sofia. Hayır aynı değildir herhalde. And the Mystery of Bulgarian Voices live in Sofia. Hadi canım. Aynı kadın mı acaba? Aynı kadın değil mi? Aa! Liza Gerard and the Mystery of Bulgarian Voices live in Sofia. Hayda. Neler yaşanıyor ya? Özgün, aklıma ne geldi biliyor musun? Buyurun hocam. Liza Gerard'ı Mistik Müzik Festivali'ne davet etsek mi? Tabii ki hocam. Hemen notumuzu alalım. Çok acayip. Tamamdır hocam. Tam bize uygun aslında yani. Hocam zaten o tarz söylüyor yani. Tam. Tarzı o. Çok Böyle acayip. mistik. Ya, Derin şeyler söylüyor. ya bu sesi canlı dinlemek isteriz biz ya. Fenaymış yani. Çok ilginç bir ses. Peki. Gönderen kimdi? Kaçırdım. Klasik. Neyse canınız sağ olsun. En azından kayıtlı yani bir yerden buluruz. Teşekkür ediyorum sana.